Merhaba arkadaşlar. Dili nedir diye internette bir araştırma yaptığınızda karşınıza çıkacak en basit, en yaygın tanımlardan birkaç tanesini şimdi size okuyacağım. Tanımlardan birincisi Türk Dil Kurumu'na ait sözlükten. Dil, insanların duygularını, düşüncelerini bildirmek için sözcükler ya da işaretler aracılığıyla yaptıkları anlaşma. Şimdi ikinci bir tanım, Muharrem Ergin'in yaptığı tanım. Dil, İnsanlar arasında anlaşma ve iletişimi sağlayan doğal bir araç, temeli tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmış bir gizli anlaşmalar düzeni, seslerden örülmüş toplumsal bir kurum ve yapı. Bu da Muharrem Ergin'in tanımı. Hemen karşımıza çıkan bir diğer tanım, dilde göreceliliğin önemli temsilcilerinden biri olan Amerikalı Edward Sapire'in yaptığı bir tanım. Dil, duyguların, düşüncelerin ve isteklerin serbestçe oluşturulmuş semboller aracılığıyla aktarılması için ayrıcalıklı olarak insanlara özgü, içgüdüsel olmayan bir yöntemdir. Gördüğünüz gibi 3 tane farklı tanım okudum. Şimdi bu tanımlara biraz yakından baktığınızda hepsinde ortak olan bazı özelliklerin bulunduğunu görüyoruz. Birincisi en temelde bir kere dilin yalnızca insanlara özgü bir olgu olduğu söyleniyor. Yani insanların duygu, düşünce, isteklerini birbirlerine iletmek ve anlaşmaları için geliştirilmiş bir sistem. Yani burada dikkat edin, kendiliğinden türemiş, oluşmuş falan değil. Geliştirilmiş. Hatta Muharrem Ergin'in tanımında tarihin gizli karanlık dönemlerinde nasıl oluşturulduğu bilinmeyen bir gizli işaretler sistemi. Şimdi ikinci bir özellik, hayvanlarda kesinlikle dilin olmadığı. Dolayısıyla hayvanların iletişim sistemlerinde yani dili çağrıştıran şeyler olsa da dilin yalnızca insana özgü olduğu vurgulanıyor. Bir diğer önemli özellik işaretler sistemi. Yani dil esas olarak sembollerden ya da işaretlerden oluşan bir karmaşık bir yapı. Yani bu yapının kuralları nasıl oluştuğu falan açıklanmasa da böyle olduğu ve bu işaretler sistemi olarak dilin geliştiği anlatılır. Şimdi bu tanımlara kuşkusuz başka tanımlar ekleyebiliriz. Örneğin dil bilimle ilgili tartışmalar açısından adları sık sık anılan Noam Chomsky ya da Ferdinand de Saussure'ün dil tanımlarına da bakabiliriz. Onların tanımları da esas olarak bunlardan pek farklı değil. Onlar da esas olarak dili bir işaretler sistemi olarak adlandırıyorlar ve bu işaretler sisteminin nasıl oluştuğunu araştırmanın, onun kökenlerine gitmenin bir anlamının olmadığını ki bu yönde yapılacak çabaların da bir sonuca ulaşmasının mümkün olmadığını, karmaşık sembollerden ve işaretlerden oluşan sistemi verili olarak almak ve bunun üzerinde tartışmak gerektiği söyleniyor. Şimdi durum böyle olunca da günümüze değişik disiplinlerden bilim insanlarının dile ilişkin yaklaşımları bu minvalde sürüyor. Ben bu anlayışın doğru olmadığını söyledim ve buna yönelik birçok konuya değindim. Fakat bu konulara değişik videolarda değindiğim için bazı arkadaşlar bu konuyu felsefi boyutlarıyla birlikte tam olarak ne demek istediğimi anlamamış olabilirler. Dilin ne olup olmadığına, insan diliyle hayvan dilinin birbirlerinden farklarının neler olduğu konusuna kısaca değineceğim. Geçen yüzyılın önemli analitik felsefecilerinden birisi Amerikalı filozof Van Orman Quine. Onun dille ilgili bir kısa anekdotu var. O anekdotu anlatmam gerekiyor. Çünkü tartışmamıza buradan başlayarak ilerletmek bana daha uygun gibi geliyor. Şimdi Quine şöyle diyor, bir Avustralyalı aborjini düşünelim. Bir de beyaz bir adamın oraya gittiğini, iki insanın birbirleriyle ilgili kültürel, dilsel, hiçbir tanışıklıklarının ve ortak noktalarının bulunmadığını varsayalım. Şimdi bir gün beyaz adam bir yerde oturuyor, yanında da bir tane yerli var. Yerli biraz ileride oturuyor. Derken hızla bir tavşan geliyor. Tavşan ikisinin yanından koşarak geçiyor ve uzaklaşıyor. Yerli eliyle tavşanı işaret ederek gavagay ediyor.
Şimdi Quine diyor ki yerlinin bu sözü beyaz adam açısından hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü yerli gavagai diyerek tavşanın kendisini mi, onun koşmasını mı, bir şeyden kaçmasını mı, tüyünün rengini mi, yoksa tavşanın korku duygusunu mu, bunlardan hangisini nitelendirdiğini sadece bu kelimeye bakarak anlayamaz. Dilde anlaşmanın olabilmesi için paylaşılan ortak bir zeminin, ortak ilgilerin anlaşılabilecek bir geçmişin olması gerektiğini söylüyor. Şimdi aslında bu son derece önemli bir konu. Çünkü eğer bu konuyu iyi anlamazsak geçmişte dille ilgili değişik teorilerin neler olduklarını da anlayamayız. Bu teoriler sözcüklerin kökenlerinin nasıl oluşmuş olabileceklerine ilişkin belli bir fikir vermekle birlikte bugün kullandığımız dillerdeki çok kapsamlı ve geniş kelime hazinesine baktığımız zaman bu kadar geniş sözcüklerin sadece işaretlerle, yani yansımalarla, ses taklitleriyle ya da bir takım birlikte çıkarılan seslerle açıklanamayacağını, bunun çok daha kapsamlı bir durum olduğunu görebiliriz. Kaldı ki biraz önce Quine'ın verdiği anekdottan da anlayabileceğimiz gibi, yani neyden söz edecekleri konusunda anlaşmaları gerekiyor. Yani örneğin basit bir örnek verelim. Diyelim bir sınıfı düşünelim. Sınıfta çocuklar öğretmen gelmeden önce bol bol gürültü yapıyorlar. Sınıf başkanı ile birlikte öğrenciler belli el hareketleri konusunda önceden anlaştıkları zaman açık kapının önünde duran ve koridoru gözleyen sınıf başkanı geriye doğru arkadaşlarına yaptığı belli işaretlerle öğretmenin gelmekte olduğunu, her an içeri girebileceğini ya da başka bir öğretmenin koridordan geçtiğini falan arkadaşlarına işaretlerle, el hareketleriyle falan bildirebilir. Ne olmuş oluyor? Öğrenciler arasında bir gizli dil oluşmuş oluyor. Bir koda dayalı bir dil oluşmuş oluyor. Fakat koda dayalı bu dilin oluşabilmesi ancak çocukların başka bir dilde bu kodlar üzerine anlaşmış olmalarıyla ilgili bir durum. Sembolik işaretlerden oluşan bir dilin ortaya çıkabilmesi için bu sembolik işaretler üzerinde anlaşmış olmak gerekiyor. Peki bu anlaşma önceden nasıl oluşabilecek? Kodlara dayalı belli işaret sistemlerini düşünelim. Somut bir örnek olarak trafik polislerini düşünün. Trafik polisleri bugün o kadar yaygın değil ama geçmişte önemli kavşakların ortalarında bir dairede örneğin bir varil gibi bir şey olurdu. Onun içine giren trafik polisi el hareketleriyle dört yandan gelen araçları ve yayaları yönlendirirdi. Yani iki elini birden kaldırdığında bütün herkes dururdu. Sağ elini açtığında sağ taraf hareketlenir. Sola açtığında sol hareket. Yani trafik polisinin yaptığı hareketleri yayalar ve sürücüler bildikleri için onun hareketlerine bağlı olarak birbirleriyle anlaşabilirlerdi. Yanlışa meydan vermeyecek bir biçimde. Şimdi bunun başka örneklerini biz biliyoruz. Gerçi bugün trenlerde sinyalizasyon sistemleri geliştiği için çok ayrıntılı yöntemler var ama eskiden, ki bugün bile hala örneğin Amerikan ve Japon ordularında kullanılır, semaforla iletişim diye bir olay vardı. Semafor denilen bayraklar vardır, renkli bayraklar. Bu renkli bayrakları bir kişi iki eline alır, bu bayrakları kaldırarak, bunları değişik konumlara getirerek karşıdan gelen trenleri ve kondüktörleri yönetebilirdi. Fakat dikkat ederseniz bu tip iletişimde çok önemli bir koşul var. O koşul da şu: bu tip iletişimde simgelerin, yani işaretlerin anlamları kesindir. Yani bu anlamların esnetilmeye ve değiştirilmeye ya da farklı yorumlanmaya müsait değillerdir. Dolayısıyla
Bu tür bir simgelerle, işaretlerle sürdürülen iletişimde kesin kurallar vardır ve bu kurallara bağlı olarak her simgenin, her işaretin değişmez ve doğru kabul edilen bir içeriği vardır. Bu içerik değişmediği için de anlaşma ancak bu koşullarda mümkün olabilir. Ve biz buna iletişim diyoruz. Şimdi bu iletişimin en tek biçimlerinden birisi geçmişte biliyorsunuz Morse alfabesiydi. Morse alfabesi dediğimiz iletişim sisteminde 2 tane ses vardır. Bir ince bir kalın ses. Bu ince ve kalın seslerin farklı bileşimleriyle harfler oluşur. Dolayısıyla telgrafı çekecek görevli bu sesleri farklı birleşimlerden yararlanarak ne yapıyor? Karşıya mesajı iletiyor. Burada eğer A yerine vurması gereken ince ve kalın sesleri karışık biçimde vurursa ya da farklı bir şey vurursa mesaj gitmez. Yani anlaşma mümkün olmaz. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkarıyoruz. İletişime söz konusu iletişimi sağlayan sistemdeki sembolik işaretlerin kesin doğrulukları ve anlamlarının net olması gerekiyor. Dil söz konusu olduğunda bu kesinlik ve değişmezlik, doğruluk söz konusu olmuyor. Yani şöyle düşünün, diyelim bir arkadaşınızla bir yere gidiyorsunuz ya da birliktesiniz, bir şey yapıyorsunuz. O size bir konuda bir görüşlerini anlattı. Siz de ona haklısın dediniz. Şimdi bu haklısın demenin birebir anlamı yani ben senin söylediğinin kesin, doğru, tartışılmaz olduğunu kabul ediyorum anlamına gelir. Ama biz biliyoruz ki günlük konuşmalarda bu tip ifadeler birebir alınmaz. Yani bu haklısını benim yüzüme baktığınızda ses tonuma, vücut dilime bakarak bu haklısını çok farklı biçimlerde yorumlayabilirsiniz. Yani örneğin böyle bıyık altından gülümseyerek böyle gayet lakayt biçimde haklısın dediğim zaman kendisine hak vermediğimi ve onunla aynı görüşte olmadığımı kolayla anlarsınız. Haklısın'ı biraz şaşkın ve birdenbire gözlerini iri iri açarak dediğimde aslında karşıdaki kişide bir düşünce kıvılcımı oluşturduğumu ve söylemek istediğimi anlamaya başladığını anlarsın. Bu da ikinci bir yorum. Haklısın'ı gayet düz, vurgusuz ve kelimenin gerçek anlamına uygun biçimde haklısın dendiğinde karşıdaki kişi kendisiyle aynı fikirde olduğumuzu kabul eder. Ama bu haklısını böyle çok sert bir biçimde fakat kabul etmediğini belirtir jestlerle yaptığım zaman da onun düşüncesine kesin karşı olduğumu anlayabilirsiniz. Şimdi burada ne olmuş oluyor? Dikkat edin, örneğin trafik polisinin, Morse alfabesinin, semaforun yani herhangi bir işaret sisteminde iletişimi sağlayan sistemlerde her simgenin, her işaretin değişmez, herkes tarafından, taraflar tarafından kabul edilmiş kesin bir anlamı vardır. Oysa ki insan konuşmasında, insan dilinde böyle bir durum yok. İnsan dili her durumda aslında bağlı olarak o iki kişinin geçmişteki ilişkilerine, konuyla ilgili birikimlerine ya da bilgi düzeylerine bağlı olarak durum değişebilir. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Dil dediğimiz anlaşma sisteminde, işaret sisteminde sorun sadece işaretlerin, simgelerin kendisiyle ve onların anlamlarıyla çözümlenebilecek bir konu değil. Şimdi dikkat ederseniz konunun bu biçimde gündeme gelmiş olması aslında günümüzdeki yapay zeka ve çeviri hikayelerini bize anlatıyor. Bildiğiniz gibi yapay zekaya bağlı çevirilerde birçok sorunlar olabiliyor. Birebir çevirilerde hiç akla gelmedik bazı deyimlerin, özellikle bazı ironik ifadeleri, edebi sanatlarla ilgili çeviriler söz konusu olduğunda yapay zekanın çevirilerine güvenilmiyor. Güvenilmediği için örneğin uluslararası ilişkilerde ya da işte büyük şirketlerde ya da işte bir devlet toplantılarında falan
yapay zeka çevirileri kullanılmıyor. Çünkü yapay zeka hiç beklenmedik bir anda pot kurabilir. Hiç olmadık bir şeyi farklı biçimlerde çevirebilir ya da anlamlandıramayabilir. Tüm bu uzun lafların ardından şunu anlatmaya çalışıyorum. Dil dediğimiz olay yalnızca iletişimle birebir örtüşen, iletişimin oluşturan sembollerin değişmez, kesin ve doğru anlamlarıyla açıklanabilecek bir durum değil. Şimdi konu böyle olunca dille iletişimi birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Yani her dil bir iletişim faaliyetidir. Fakat her iletişim faaliyeti bir dil değildir. Yani iletişim faaliyetleri eğer bildiğimiz anlamda yalnızca sembollerin anlamlarına bağlı olarak belli kesinlik ve doğruluk üzerinde temellenmişse o iletişim sisteminden bir dil çıkmaz. Dil çıkmadığı için de bugün yapay zeka çevirilerinin yapay zekaya dayalı çeviri çabalarına kuşkuyla bakmamız ve onların gerçekliği her zaman anlatamayabileceğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi peki bu dediğim özellik açısından baktığımızda insan diliyle hayvan dili arasında bir fark var mı? Aslında işin özünde pek yok. Çünkü hayvanlarda da hayvanların çıkardıkları sesleri düşünün. Hayvanlar da birbirleriyle ilişkilerinde ya da insanlarla ilişkilerinde değişik sesleri hep aynı anlama gelmek üzere kullanmazlar. Gayet iyi bildi. Özellikle evcil hayvanı olan arkadaşlar çok iyi bileceklerdir. Hayvanlar da duruma göre zaman zaman birbirlerini ya da bizi aldatmaya yönelik ya da bizi kandırmaya yönelik girişimlerde bulunabilirler. Yani bununla ilgili olarak bilim insanlarının etoloji yani hayvan davranış bilimiyle ilgili yaptıkları çalışmalarda çok çarpıcı örnekler var. Yani örneğin diyelim bir maymun diğer maymunların elindeki yiyeceği almak istediği zaman birdenbire yaklaşan bir leopar tehdidini ifade eden bir çığlık atıyor. O çığlıkla birlikte ortalık toz duman oluyor. Herkes kaçışıyor. Dolayısıyla o maymun gidiyor oradan o yiyeceği alarak oradan uzaklaşıyor. Ne yapmış oluyor? Başkalarını kandırmış oluyor. Burada çıkarılan sesin birebir tek bir anlamının olmadığı bağlama göre ya da onu kullanan kişinin yani bireyin hayvan ya da insan fark etmez niyetine göre onun değişebildiğini görüyoruz. Şimdi dilin bu özelliği göz önüne tutulduğunda insan diliyle hayvan dili arasındaki fark hayvan dillerindeki işaret sisteminin son derece geliştirilmiş bir biçimi olmasından kaynaklanıyor. Şimdi burada iki tane sorun var. Birincisi biz kendi dilimizin ayrıntılarına ve dille ilgili simgelerin gerek sessel olarak gerek biçimsel olarak farklarına ilişkin belli bir farkındalık sahibiyiz. Farkındalık sahibi olduğumuz için bunu açıkça ifade edebiliyoruz. Fakat hayvanların birbirleriyle iletişim kurmak ve anlaşmak için kullandıkları sesler ya da işaretler ya da kokular bütün bunlarla ilgili olarak hayvanların neler yapıp neler yapamadıklarının sınırlarını ve bunların ayrıntılarını bilmediğimiz için biz hayvan dillerinin hangi anlama geldiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Burada insan diliyle hayvan dili arasında bir nitel değil bir nicel farklılık olduğunu teslim etmemiz gerekiyor. Yani hayvanlar da esas olarak birbirleriyle anlaşmak, birbirlerine duygu, düşünce ve isteklerini iletmek için değişik işaret sistemlerinden yararlanıyorlar. Ama bu işaret sistemleri illa bugün en yaygın olarak bizim kullandığımız sesli olmak durumunda değil. Bu jestlerle, mimiklerle ya da başka şeylerle olabilir. Yani biz bugün insan dilini konuşmayla özdeşleştiriyor çoğu insan fakat insan dili konuşmayla özdeş bir durum değil. Nasıl değil? Örneğin kulakları işitmeyen ve konuşamayan kişileri düşünelim. Bunlar hiçbir ses duyamadıkları için bunların başkalarıyla anlaşmaları
ancak işaretler vasıtasıyla oluyor. Tamamen kulakları işitmeyen ve dolayısıyla konuşamayan kişilerden oluşan bir topluluk düşünelim, bir ada düşünelim. Bu adadaki insanlar birbirleriyle gayet rahat bir biçimde her konuda anlaşabilirler. Aralarında çok güzel bir iletişim dili geliştirmiş olabilirler. Nitekim toplu taşıma araçlarında sağda solda birlikte seyahat eden, kulakları duymayan kişilerin ne kadar canlı, zevkli, eğlenceli sohbetler yaptıklarını mutlaka izlemişsinizdir. Yine bir grup insan düşünelim. Bu insanlar konuşabiliyorlar fakat gözleri görmüyor. Gözleri görmediği için bu insanlar birbirleriyle yalnızca konuşarak anlaşabilirler. Fakat gözleri görmeyen insanların aynı zamanda kulaklarının da duymadığını düşünelim. Bu böyle bir varsayım falan değil. Geçmişte birçok insan gözleri görmeyen ve kulakları duymayan insanlar var. Hatta bunların içerisinde çok başarılı, bebeklikten itibaren böyle olmasına rağmen yazar olmuş, birkaç çok başarılı yerlere gelmiş bireyler var. Dolayısıyla şimdi düşünelim, bir toplulukta, bir adada gözleri görmeyen ve kulakları duymayan insanların olduklarını düşünelim. Peki bu insanlar birbirleriyle nasıl anlaşacaklar? Birbirlerini görmüyorlar, seslerini de duymuyorlar. Büyük ihtimalle tahmin ettiğiniz gibi bu insanlar esas olarak birbirlerine dokunarak birbirleriyle iletişim kuracaklar. Bu şekilde bir dil geliştireceklerdir. Yalnızca gözleri görmeyenlerden, yalnızca kulakları işitmeyenlerden, hem gözleri görmeyen hem kulakları duymayan insanlardan oluşmuş farklı grupların olduğunu düşünelim. Buna rağmen bu gruplar bile birbirleriyle zaman içerisinde bir ortaklaşma sağlayarak bir dil geliştirebilirler. Sonuç olarak insan diliyle hayvan dili arasındaki nicelik farkının çok büyük olduğunu, insan dilindeki işaretlerin sonsuz değişkenliğini, bölünmelerin olabileceğini, bununla ilgili günümüzde semiyolojik yani işaret bilimsel sistemle yapılan çalışmaların ya da bugün dilin ayrıntılarını yalnızca sesli konuşmayla özdeşleştirerek insan dilini açıklamaya çalışan dilsel çalışmaların buradan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Buradan hareketle insan dilini benzersiz ve hayvanlarda hiçbir şekilde örneklerinin görülmeyeceği bir biçim olarak ele alarak buradan yürümeye çalışmak insan dilinin kavranması açısından çok ciddi engeller oluşturur. Diliyle hayvan dilleri arasındaki farklılık, nitelik olarak birbirlerinden farklı olmadıklarını, esas olarak hayvanlarda ve insanlarda biyolojik varlıklar olarak bir iletişim çabasının gelişmesi bakımından ortak özellikler bulunduğunu ama bilinçli bireyler tarafından geliştirilmiş işaret sistemleri olarak iletişim tarzlarının bundan ayrı olarak ele alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Buraya kadar söylediklerimi toparlarsak sonuç olarak insan dili nedeni bilinmeyen, geçmişin karanlık dönemlerinde oluşmuş bir gizli işaretler sistemi falan değil. Kuşkusuz insan dilinin işaretleşmeyle ve sembollerle dayalı bir yapısı var. Fakat bu sembollere dayalı yapının insan dilinin yalnızca bir boyutunu oluşturduğunu, insan dili çalışmaları söz konusu olduğunda bu işaret sistemini ayrıntıları içerisinde boğulmamak gerektiğini, insan dilinin hayvan dillerinden adım adım ve kademeli bir biçimde gelişerek farklılaştığını, insanda farklılaşma ve adaptasyonların iletişim yönünde güçlenmesiyle birlikte insan dil yeteneğinin diğer hayvan dillerinden çok daha ileri boyutlarda ve karmaşık bir yapıya ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu karmaşıklık ve bugün insan dilinin gelmiş olduğu olağanüstü incelikli yapısal koşullar hayvan dillerinde bunun nüvelerinin olmadığı, insan dilinin hayvan dillerindeki
bu özelliklerin geliştirilmesiyle bugünkü biçimini aldığını yadsımamız anlamına gelmiyor. İnsan dilinin kökenini araştırma çabasında hayvan dillerini göz ardı ederek bütün dikkati yalnızca işaretler sistemi olarak sembolik bir sistem olarak dilin konuşmaya dayalı yapısına ve iletişimsel özelliklere odaklanmak doğru bir yaklaşım değil. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, katkıda bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.